Merhaba, ben Kına, lise öğrencisiyim. Onların da kızıyım. İşte babamın asistanlığını yapıyorum gibi bir şey. O kadar yani. Kamyon asistanı. Evet. Ben Ayşe Akbaş. Freelance reklamcılık yapıyorum. Karavanımızın peşine buralara geldik. Bir aile hatırası olsun istediği için Barış'cığım buradayız. Buyurun, söz sizin. Merhaba, Barış ben. Barış Akbaş. Reklamcıyım. İşte 30 yıldır falan o işi yapıyorum. Benim babam kamyoncuydu. Ben yani çocukluğumdan beri kamyonların içindeydim. Araba kullanmayı kamyonda öğrendim. Kamyon kullanarak öğrendim. Babam hiç beni yanına almazdı kamyona. Hani o işi öğrenmeyeyim, oradan para kazanmayayım, o para kazanma zevkine varmayayım. Okuyayım adam olayım kafasıyla. Tabii o bir travma yaratmış ve hep bir kamyon sahibi olma planı, hayali, işte projesi vardı. İşte bu aracı da bulunca kaçırmayayım dedim. Aldım. Fakat sonra hani kamyonu alıp ne yapacağım diye düşündüm. Ben bunu en iyisi bir karavana çevireyim dedim. Proje öyle başladı aslında. Bu araç 80'li yıllarda Almanya'dan Türkiye'ye hediye edilmiş bir araç. İtfaiye için hediye edilmiş bir araç. Zannedersem orada bir grup Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı memleketlerine böyle bir hayır yapmak için bizim arabayla birlikte 2 tane daha, 3 tane arabayı Sinop'un ilçelerine göndermişler. Ben aracı bir şekilde internette izini buldum satılık olduğunu. Ben aldığımda itfaiye aracıydı. Her şeyi çalışıyordu. Sireni, şusu busu, pompası çalışıyordu. Yani bildiğiniz itfaiye olarak kullanabilecek durumda bir araçtı. Araçtan biraz bahsedeyim. 1975 model Magurus Deutz marka bir araç. O zamanlar Magurus ile Deutz beraber bir şirketti, tek bir şirketti. Biz o markaları işte bu İstanbul'daki dolmuşlardan biliyoruz. Ben aldığımda 36 bin kilometredeydi. Yani itfaiye çok kullanmıyor sonuçta araçları ya. En son 2011'de bir yangına gitmiş. Bütün raporları var bende, sağ olsunlar verdiler. Gittiği bütün yangınları biliyorum. Hangi şoförün kullandığını biliyorum. Ekipte kimlerin olduğunu biliyorum. Hepsinin imzaları var o raporların altında. Hayat öyle başladı bizim için. Arabayı aldık Sinop'tan, Bursa'ya götürdüm. En azından gideyim, hani bu karavan işini, orada herkes Bursa'yı önerdi. Orada bir şirketi önerdi. Gittik, tanıştık vesaire vesaire. Çok temiz, düzgün insanlar gibi gözüküyordu. Fakat umduğumuz gibi olmadı. Bir sene geçmişti. Normalde 6 ay için arabayı benim teslim almam gerekiyor. Araba hala yarım yamalak haldeydi. Sonra bir arkadaşımla beraber gidip geldik birkaç defa, Atahan. En son gittiğimizde biz arabayı yarım yamalak kamyona yükleyip İstanbul'a getirdik. Barış normalde sürekli zaten bir araçlara bakar internette. Ama sonunda bana ne alacağımı buldum dedi. Bildiğimiz kırmızı beyaz bir itfaiye kamyon gösterdi ve ben dedim artık herhalde Kafayı yedi. balans bir şaşırdı diye. Çok da yani inanamadım açıkçası. Bir de o zaman işte Teşvikiye'de oturuyoruz. Biz kendi arabamızla sokakların arasına zar zor gidiyoruz ki koca bir kamyon. Arabayla hatırlıyor musun Kına? Yıldız yokuşunun orada inerken Barış sürekli böyle bir yer bakınıyor. Yani alacak, nereye park ederim
park yeri arıyor ama tabii ki öyle bir park yeri yok. Ve arkadaşlarım hani bunu işte siteye geldiklerinde mesela bunu görüyorlar, inanmazlar falan böyle hani işte Barış abi ne yaptı falan olayı. İşte babamın Instagram hesabını benim arkadaşlarım takip ediyor falan böyle işte bana onun koyduğu postları gösteriyorlar. İyi ki almışsın gibi bir şey aslında. Sitede önce park yeri sorunu çektik. Ki bence haklılar. Ama sonra Gülçin ablamız sağ olsun, onun babası da eski kamyoncu, kamyonları seven çok tatlı bir komşumuz var. O evinin önünde durmasına izin verdi. Ve lütfen dedi ön tarafı bizim eve doğru baksın. Bir de yeşil olduğu için de çok böyle bağıran bir kamyon değil. Böyle işte enteresan arabaları seven bir eşim var. Sağ olsun. Ve o sayesinde biz de eğleniyoruz. Bursa maceramız işte hayal kırıklığıyla sonuçlanınca benim işte arkadaşım Atahan da oğlum biz yaparız bu işi falan dedi. Atahan bizim reklam işlerimizin aslında 3 boyutlu üreticisi. Yani sadece şuna güveniyoruz. Makine var. CNC, lazer vesaire. İşte malzeme biliyoruz. Alüminyum, profil vesaire. Ahşap, boyahane gibi. Yani elimizde kullanacağız imkanlarımız var. Ama cahil cesareti de var açıkçası. Bence iyi bir şey. Ben tabii açıkçası hani karavan kısmı hani çok göz korkutuyor. Hani nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Asıl gözümü korkutan kısmı bir yandan da mekanik tarafı. Çünkü kim bakacak bu arabaya? Bu arabaya kim servis verecek? Hiç bilmiyorum. İnternetten araştırıyorum, dolmuş şoförlerine soruyorum. O Beşiktaş Sarıyer eski Magurus kullananlara soruyorum. İtfaiyelere gittim. Fatih İtfaiyesi, Sarıyer İtfaiyesi, Eyüp İtfaiyesi falan. Herkes beni İsmet diye bir adama gönderdi. İsmet Baba, İsmet amca gibi bir adamdan bahsediliyor. Biz arabalara bakmıyoruz dediler bana telefonda. Nasıl yani nedir orası falan. İşte bu havaalanındaki uçakları çeken makineler, işte metro tünelini kazan büyük makineler, graderler, jeneratörler falan. Onların motor servisi burası. Ben biraz inatçıyımdır bu konularda. Ben hiç dinlemeden bastım arabayla gittim. İşte bir saat önce beni telefonda gelmeyin diyen hanımefendiyi buldum. Hanımefendi ben kapıyı açınca siz Barış Akbaş mısınız dedi. Allah Allah dedi. Ben ne ismimi söyledim ne bir şey söyledim. Hiçbir şey söylemedim telefonda konuşurken. Evet dedim. Ben dedi dün dedi internetten sizin fotoğraflarınıza baktım telefonunuzu buldum dedi. Meğersem kız kardeşimin ilkokuldan arkadaşıymış ve bütün onlar 30 sene sonra bütün ilkokul arkadaşları buluşuyorlar. Kız kardeşimi bulamıyorlar. Birisi demiş ki onun abisi var reklamcı onu bulalım oradan Bahar'a ulaşırız. Büyük bir tesadüf. Ben başladım İsmet Bey'i beklemeye. Yarım saat sonra geldi. Yüzüme bakmıyor benim. Ne yapacaksın o arabayı? İşte getirme ben bakamam araba. Yaşlandım artık falan. Bul kendine bir yer falan. Hamiyet de arayı ısındırmaya çalışıyor işte. Bak diyor Bahar'ın abisi, babası kamyoncu falan böyle bizi yakınlaştırmaya çalışıyor. En sonunda İsmet amcadan şunu duydum ben. Tamam sen bir al getir arabayı İstanbul'a da bakarız dedi bana. Tabii sonra birbirimizi çok sevdik. Hani şu anda ben bayramda, seyramda falan işte annem babamı ararım sonra İsmet amcayı ararım. Herkesten önce. Çok iyi anlaştık. Böyle Atatürkçü, Cumhuriyetçi, nefis bir adam. 75 yaşında hala işinin başında falan. Ben arabayı çekiciyle getirdim şeyin önüne, servisin önüne. Kendi çocuklarının söylediği, hani babam 3 yıldır tulum giymemişti, eline çekiç almamıştı, anahtar almamıştı. Beni bekliyordu İsmet amca ve arabayı bekliyordu. Ben arabayı indirmek için çekicin üstüne çıktım. Beni aşağı indirdi. Kendisi bindi arabanın üstüne. Kendisi servisin içine soktu arabayı. İsmet amca 10 gün boyunca buraya hiçbir iş getirmeyeceksiniz diye emir vermiş. 3 tane çalışanı sağ olsunlar. Onların da çok emeği var arabanın üstünde. 10 gün boyunca benim arabayla ilgilendiler. Tabii ki Atahan'ın hem benim cahil cesaretimi paylaşıyor olması, hem bana gaz veriyor olması, hem de kendi iş yerinin imkanlarını bana açıyor olması büyük şans. Yani bugün bunu Atahan olmasaydı ben büyük ihtimalle beceremezdim. Kayak tatili aradaydı galiba. Evet. İşte fuar sonrası kayak tatili giderken yolda Barış bir müzeye gitmek istediğini söyledi. Ondan sonra ama Magirus, Deus
müzesi, yani araba müzesi. Rezervasyonla daha böyle sektörden insanların mı ne gezdiği, böyle sıradan insanların gittiği bir müze değilmiş. Zaten oraya da bence kimse bulup gitmez. Böyle yani hiçbir turistin oraya gideceğini düşünmüyorum. Ama biz bayağı bir zorladık. Barış indi, gitti, gidiş o gidiş. İçeri girdi bir şekilde ama yani ne oluyor ne bitiyor hiçbir şey bilmiyoruz. Biz bekle arabanın içinde. Sonunda ki fotoğrafını çektim. Çok güzel fotoğrafı. Üstünde Deutz, bir pembe Deutz yazan yelek vermişler. Belli ki içeri alındı. Dışarı böyle çıktı. Ben de diyorum ki ya bakın bu motoru siz üretmişsiniz. Hani ben hiçbir şey bilmiyorum motorla ilgili. Yani ne mekaniğini biliyorum, ne elektriğini biliyorum, ne yağ koyacağımı biliyorum. Filtresi hiçbir şeyini bilmiyorum yani. Bana bir yol gösterin falan. Sana dediler yardım etse işte Mr. Roof diye bir adam var. O yardım edebilir dediler. İyi, tipi yağıyor böyle. Yani bir Nuri Bilge Ceylan filmi gibi böyle gri bir kar yağıyor falan. Neyse adamı aradılar. Adam da geldi. Hoş geldin dedi. Hoş bulduk dedim ben. Nasılsın dedi. İyiyim dedim ben. Yani diyalog Türkçe devam ediyor. Sonra İngilizceye döndük tabii. İkinci cümle şöyle. Do you know İsmet Baba dedi bana. İkinci dumur tabii. Şimdi do you know İsmet Baba? Yes I know İsmet Baba. Ondan sonra tamam dedi sen zaten dedi adamını bulmuşsun dedi yani sırtın yere gelmez şeklinde. İsmet amcayı Almanya'ya götürmüşler. Fabrikada orada teknikerlere eğitim vermiş falan filan. Çok meşhur. Yani ben hamilelik artı yakinimdir şeyiyle İsmet amcanın oradaki varlığıyla büyük bir hürmetle karşılandım. Adam bana fabrika manual'ı, bütün yedek parça numaraları, işte hata kodları vesaire gibi böyle kitapları indirdi Memorist'e ve hepsini bana verdi. Aracın içini olabildiğince ilk haliyle tutmaya çalıştık. Özellikle şu tarafı. Yani hiçbir şey yapmadık buraya. 4 tarafa kamera koyduk. Yani arabanın önü, sağı, solu, arkası. Hepsi ben buradan görebiliyorum. Yani yanaşmalarda, manevralarda falan çok faydalı bir şey. Bu koltukları değiştirdik. Önce koltukları çok hem eski hem de rahatsızdı. Bunlar değişmiş oldu. İşte arkada 4 kişi seyahat edebiliyor. Önde 2 kişi seyahat ediyor. 6 kişi çok rahat seyahat edebiliyor. Bunu ben ellerimle kendim yapmış oldum. Şu orta konsolu. Bir de sonrasında bizim keşfettiğimiz ve sonra onu çıkartmadığımız ama normalde de kullanmadığımız şusu var. Orijinal sireni duruyor arabada. Şurada motoru var. Yukarıda da havalı kornaları var. Mümkün olduğunca her yere dolap koyduk. Yani burası ön taraf falan. Çünkü gerekiyor bagaj alanı. Ama bir sonraki planımız bu kapak açıldığında buradan bir seyyar mutfağın çıkması. Burada bizim bir mutfağımız daha olacak. Yani biz dışarıda yaşarken ocak, lavabo gibi bir buzdolabı gibi şuraya onu sığdırabiliyor olacağız. Kabin bizim 2 katlı. Bu normal seyir halindeki duruşu. Sonra üst taraf havaya kalkıyor. Yataklarımız tavanda. Yani bu indiği zaman onun üstüne kapanmış oluyor. Ama biz bunu kaldırdığımız zaman orada bizim işte 1 metre olsa 1 metrelik bir yatma alanımız oluşuyor. 2 tarafta su doldurma girişlerimiz var. Yani temiz suyu buradan dolduruyoruz. Yaklaşık 300 litrelik bir temiz su hacmi var içeride. Bu elektrik girişi 220 elektrik girişi. 220 kaynağı olan bir yerde buraya bağladığımız zaman araba güneş panellerinden bağımsız o kaynaktan beslenebiliyor. Yukarıda 2 tane güneş panelimiz var. Akülerimiz içeride. Pis su tankımız ortada. Gri su tankı. Mutfağın ve duşun tankı oraya gidiyor. Banyonun yani tuvaletin daha doğrusu kendi ayrı bir kasetli sistemi var.
Burası su dolumu. Temiz suyu buradan dolduruyoruz. İşte dış ışığımız var. Tente var. Tente bildiğiniz evdeki gibi gayet pratik. İşte buradan böyle açıyoruz. Çok güneş varsa işte tente açılıyor. Şişe açacağı var burada. Dolaplar. Aracın ilginç bir şeyi itfaiye tarihinden kalma dışarıya elektrik çıkışı var kendisinden. Aynı zamanda elektrik girişi de var öbür tarafında. Burası da evin balkonu diyelim. Balkonun şöyle bir güzelliği var. O ev hissini arttırıyor. Burada 2 kişi, 3 kişi yani oturduğumuz da oldu. İsterseniz kahvaltınızı balkonda yapabilirsiniz. Tabii karavana giriş için de iyi bir şey bu. Hani merdivenlerden çıktığınızda direkt yaşam bölümüne girmiyorsunuz. Burada bir alan var. İşte terlik vesaire yaz vaktinde burada çıkartabiliyorsunuz. İçerisi daha temiz kalıyor. O bakımdan da güzel bir detay oldu bizim için. Burası da evimizin, karavanımızın içi. Bu taraf mutfak bölümü, bu taraf tuvalet, duş bölümü. Burası oturma grubu. Tabii her karavanda olduğu gibi biz de burada her santimetre kareyi iyi değerlendirmek istedik. Şu iki tarafın altı su depolarımız, temiz su depolarımız. Burası genelde mutfağın kileri vazifesi görüyor. Orası kıyafetler, yukarısı gündelik eşyalar gibi. Bu masamız da aşağı inebiliyor. Aynı zamanda dört tarafa hareket edebiliyor, öne, arkaya vesaire. Bunu aşağı indirdiğimizde, minderleri de indirdiğimizde burası da 2 kişilik bir yatak grubu oluyor. Yani dolayısıyla burada 5 kişi çok rahatlıkla yaşayabiliyor. Instagram hesabında ismin biraz zor olduğunu söylüyor insanlar. Bernd the Big Hat. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım, Alman bir arkadaşım. Yani beraber iş yaptığımız ama sonra dost olduğumuz arkadaşım. O hep benim göbeğimle dalga geçerdi. Ben biraz o zamanlar daha göbekliydim. İşte koca göbek falan filan gibi. Ben de onun kafasıyla dalga geçerdim. Biraz büyük kafası vardı. İşte bu aracı bulunca, Alman olunca bu araç falan, işte bir de koca kafa deyince araca, ben de Bernd'le dalga geçmeye başladım. İşte bak senin gibi bir Alman buldum koca kafalı diye. Tabii o çok sevindi, işte arabayı çok merak ediyordu falan. İşte Türkiye'ye gelmek için biletini aldı. Hani arabayı görecek, bizi ziyaret edecek, işte bir hafta kalacak falan. Ama gelmeden bir hafta önce vefat etti Bernd. Gelemedi, arabayı göremedi, aldığı biletle kalmış oldu. Doğal olarak ben de aracın ismini Bernd koydum. Yani arkadaşımı yad etmek için.
Gökçeada'ya gittik. Bir Gelibolu arkadaşlarımızın annesinin evini ziyareti. Orada bahçede kaldık önce. İlk açılış. Sonra Gökçeada'ya gittik ve iyi ki de gitmişiz. Çok güzel geçti. Yani bir kere Barış için süper bir deneyimin oldu. Çünkü Gökçeada doğal bir parkur gibiydi. Değil mi? Dar yollar, yokuşlar ve süper güzel bir yer. Kına'nın bir arkadaşı daha vardı. Onlara süper bir anı oldu. Eminim ömür boyu unutmazlar o 2 günü. Çok keyifliydi ya. Yani inşallah herkesin olsun karavanı. Herkes alsın başına, istediği yere gitsin, kalsın. Çok keyifli bir şey. Onun için de Barış'cığıma teşekkürlerimizi iletiriz tabii. Kamyon diye başlayıp buralara gelmesi bizim için de sürpriz oldu ve çok iyi oldu. Ama o en güzeli o özgürlük duygusu. Yani o gökyüzüne gece yatıp da yıldızların altında ve sizinden başka hiç kimsenin olmadığı bir alanda yaşayabiliyor olmak ve ertesi gün bambaşka bir yerde hayata devam edebiliyor olmak güzel bir duygu açıkçası. Gittiğimiz yerlerde çoğunlukla Ayşe, Kına ve birileri daha varsa işte etraftaki çöpler toplanıyor. Plastik atıklar, şişeler, pet şişeler falan. Yani bu arabanın zor gittiği yerlerde pislikler buluyoruz. Yani nasıl geldin oraya, ne zaman geldin ve onları nasıl vicdanın el verdi de arkanda bıraktın gibi. Ben de işte çok güzel anılar biriktirdim bu karavan sayesinde. Daha da hani güzelleri birikecek. Ve hani umarım böyle bir ilgisi olan, böyle şeyleri seven herkesin bunu en azından hani tatma şansı olur, böyle bir şey yaşama şansı olur. Artık babam bana da öğretir, kullanmayı bilemeyiz. Yani izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bu hani hayat stilini, karavanı falan güzel yansıtmışızdır. Bir şey yapma niyetiniz varsa, istiyorsan, böyle bir hayatı planlıyorsanız bence kimsenin gözü korkmasın. Herkes yapabilir, girebilir yani. Doğru insanları, doğru yerleri bulduktan sonra yapılabiliyor. Ben onu gördüm. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim yani. Siz var mı diyeceğiniz bir şey? Teşekkür ederiz. Herkes çocukluk hayalinin peşinden koşsun. Hiçbir şeyden korkmasın. Tuttursun. İllahi yolu açılır. Bir şekilde istediği olur. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.